Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce hiçbir yerde görmediğiniz, bilmediğiniz çok güzel ve lezzetli bir tarifle geldim. Azerbaycan mutfağından tatlı goğal tarifi vereceğim. Türkçe herhangi bir ismi yok ama kat kat içli kete de diyebilirsiniz. İster tatlı ister de tuzlu şekilde hazırlanabilir tabii ki de. Bu arada kusura bakmayın sesimden dolayı ara verdim ama yine de düzelmediği için tariflerime devam etmek zorundayım. Umarım tarifimi denersiniz deyip sizleri çok bekletmeden tarife geçerek keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle uygun bir yoğurma kabına 6 su bardağı un alıp üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yaptıktan sonra un ve tuzu güzelce karıştırıp unun orta kısmına bir çukur açarak unumuzu bir kenara alalım. Geçelim sıvı karışımımızı hazırlamaya. Bunun için 2 su bardağı ılık sütü uygun bir kasenin içerisine alalım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Üzerine yarım çay bardağı kadar eritilmiş ılık tereyağı ilave edelim. 1 yemek kaşığı kadar toz şeker, 1 tatlı kaşığı kadar maya ekledim. Şimdi güzelce karıştırıyorum ve 3-5 dakika kadar bu şekilde mayanın aktive olmasını bekleyelim. Mayamız aktive olduktan sonra 2 adet yumurtanın sarısı ile beyazını ayırıp sarısını üzerine sürmek için bir kenara alalım ve beyazını sıvı karışımımızın içerisine ilave ederek güzelce karıştıralım. Ve sıvı karışımımız artık hazır oldu. Şimdi unumuzun üzerine azar azar ilave ederek spatula ile veya kaşıkla karıştıralım. Tamamını ekleyip hamurumuz karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar karıştırdıktan sonra spatulamızı çıkartalım ve elimizle yoğurmaya devam edelim. Eğer gerekirse hamurunuz çok fazla cıvık olursa azar azar un ilavesi yapabilirsiniz. Başta 6 su bardağı un eklemiştim. Daha sonra ise yarım su bardağı kadar daha un kullandım. Hamuru biraz toparladıktan sonra tezgaha azıcık un serpiştirip hamuru tezgaha alıyorum ve tamamen ipeksi bir kıvam alıncaya kadar ortalama 5-6 dakika elimle yoğurmaya devam ediyorum. Tezgah üstünde yoğurmak gerçekten çok önemli. Hamur çok daha güzel bir kıvam alıyor. Bu şekilde el açması tariflerde bu çok önemli bir püf noktadır. Ve hamuru toparladım. Şimdi bir hamur kartı yardımıyla önce 4 daha sonra ise 8 eşit parçaya bölüyorum. Ve hamur yapışmasın diye birazcık un kullanacağım. Öncelikle beze yapmadan önce hamurları elimle kontrol ettim. Daha fazla beze yapmak istemediğim için toplamda 8 eşit bir parça olması için elimle 8 parçanın boyutlarını yokladım. Yani böyle bir baktım. Eğer eşit mi eşit değil mi diye eşit olmayanları ise eşitledikten sonra bezeler yapmaya başladım. Eğer bir mutfak teraziniz varsa onun üzerinde tartarak da yapabilirsiniz. Ve sonuncu bezeyi de hazırladım. Toplamda 8 adet eşit boylarda hamur elde ettim. Şimdi üzerlerini kapatıyorum. Hamurumuz mayalandırmadık gördüğünüz gibi. Zaten çalışma aşamasında yeteri kadar kendiliğinden mayalanacaktır. Hamurumuzun birazcık daha kolay açılması için bu şekilde 15 dakika kadar dinlenmeye alalım. Ve geçelim iç harcımızı yani içliğimizi hazırlamaya. Bunun için bir tavaya 1 su bardağı kadar un ilavesi yapıp unun kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Öncelikle ocağı orta ateşte açtım. Daha sonra ise ocağın ateşini kıstım ve o şekilde devam ettim. Kesinlikle unun rengini değiştirmiyoruz. Sadece en az 2-3 dakika kadar kokusu çıkana kadar yani kavurmaya devam ediyoruz. İsterseniz
Kavurmadan da içlik hazırlayabilirsiniz ama midenizi rahatsız etmesin, içliğim çok güzel olsun derseniz bu şekilde kavurmanızı tavsiye ediyorum. Unu soğumaya bir kenara alıyorum ve uygun bir kasenin içerisine 1 su bardağı ortalama 120 gram kadar toz şeker ve üzerine de oda sıcaklığında beklemiş 50 gram kadar tereyağı ilavesi yaptım ve mikserle şeker eriyinceye kadar çırpıyorum. Etrafa dağıldığı için kasenin üzerine şöyle bir streç çektim. Aklınızda bulunsun, sizler de yapabilirsiniz diye bu aşamayı da gösterdim. Daha sonra bir delik açıp mikseri o şekilde içerisine ekleyerek karıştırmaya devam ettim. Şeker eriyinceye kadar çırptım. Rengi de birazcık beyazlamaya başladı. Şimdi spatula ile karıştırıyorum. Yeterince karıştırdıktan sonra unumuz da artık soğumuş. Bu arada unu tavanın içerisinde bekletmedim, rengi değişmesin diye farklı bir kaseye almıştım. Ve böyle bir iri gözlü süzgeçten veya elekten geçiriyorum. İçerisinde potluklar kalmasın diye. Bu çok önemli. Geçirdim. Geçirdikten sonra şimdi baharat ilavesi yapacağım. Sizler isterseniz baharat eklemeyebilirsiniz. Biz Azerbaycanlılar çok fazla kakule kullanır bu tarz tariflerde. Ben de kullanacağım. Genelde toz kakule kullanılır ama ben burada bulamadığım için, yani Türkiye'de çok fazla toz kakule satılmıyor ya da ben bulamadım, bilemiyorum. Bu şekilde aldım ve havanda döveceğim. Aslında toz kakuleden bu şekilde yapmak çok daha güzel oldu. Çünkü o aromasını, o muhteşem tadını gerçekten çok daha güzel hissettim. Eğer daha önce hiç kullanmadıysanız gönül rahatlığıyla alıp kakule kullanabilirsiniz. Fiyatı çok pahalı değil. Çok güzel ve özel bir baharattır. Her zaman söylüyorum. Eğer daha önce hiç kullanmadıysanız mutlaka deneyin. Ve 1 çay kaşığı kadar kakule, birazcık tuz, hani bereket için ekledim. Ve 1 çay kaşığı kadar da toz zerdeçal ilavesi yapıp karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra elimle bir güzel ovuşturarak kıvam almasını sağlıyorum. Gerekirse 1-2 yemek kaşığı kadar un ekleyebilirsiniz bu kıvama gelinceye kadar. Ve içliğimiz artık hazır oldu. Şimdi kapağını kapatıyorum ve bir kenara alıyorum. Şimdi geçelim hamurlarımızı hazırlamaya. Hamurlarımız birazcık mayalanmış. Çok fazla bekletmedim. Sadece 10-15 dakika kadar beklemesi yeterli. Başta da söylediğim gibi biz çalıştıkça zaten hamurun mayası gelecektir. Öncelikle merdane yardımıyla açıyorum. Çok fazla inceltmenize gerek yok. Aslında bu tarifte çok fazla açarak, yani hamuru çok büyük açarak hazırlanır ve birazcık da çıtır bir hamur olur ama ben sizlere en pratik haliyle tarifi paylaşıyorum. Yani yumuşak goğal tarifi paylaşıyorum. İzleyen Azerbaycanlı arkadaşlarım anlarlar ne demek istediğimi. Bir de hamur açamayanlar için oldukça güzel bir tarif olacaktır. Ve hamuru açtıktan sonra tabağın içerisine aldım. Alt kısmını yağlamadım, gördüğünüz gibi unladım. Sadece üzerini ve ara katlarının tamamını bu şekilde yağlayarak devam edeceğim. Börek tarifindeki gibi çok fazla yağlamayın. Sadece üzerinin yağlanmış olması yeterli. Bu arada kullandığım yağ 100 gram tereyağı ve 1 çay bardağı kadar sıvı yağ karışımıdır. Sonuncu hamura kadar açtım. Yani 8 bezenin 8'inde tamamını açtım. En alt ve en üst katı yağlamadım. Sadece orta katları yağladım. Tamamen yağ ile yıkanmış gibi olmadı yani. Yağın içerisinde yüzmedi hamurlar. Sadece üzerleri birazcık yağlanmış oldu. Bu da aklınızda bulunsun. Yani hamuru çok fazla yağlamayın. Şimdi üzerinde kapattım. Bu şekilde 10-15 dakika kadar hamurumuzu dinlendireceğim ki kolay açılsın. İsterseniz dinlendirmeyi de bilirsiniz ama dinlendirirseniz çok daha pratik açılacaktır. Hamuru dinlendirdikten sonra üzerini açıyorum ve hamuru tezgahın üzerine ters çeviriyorum. En alt katı unladığım için biraz yapışmış gibi olmuş. Çok fazla unlamamışım.
Şimdi elimle olabildiği kadar genişleteceğim. Hamuru yuvarlak değil, mümkünse dört köşeli açabiliyorsanız o şekilde açmanızı tavsiye ederim. Börek hamuru gibi birazcık da elimle kaldırarak genişletiyorum. Hamuru yırtmamaya dikkat edin. Yırtılırsa çok daha güzel bir sonuç almazsınız. Birazcık da merdane ile genişletiyorum. Her tarafı eşit olsun diye. Ve istediğim boyuta getirdikten sonra üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar yağ gezdirip fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Hamurumuzu yağladıktan sonra 2 parmak aralıklı olacak şekilde keselim. Daha küçük yapmak isterseniz bir tık daha ince kesebilirsiniz. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için yorum bırakmayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni her nerelerden izliyorsanız onu da yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Ve tamamını kestim. Hamurun bu şekilde hazırladım. Şimdi baştaki hamurdan başlayarak hamurumuzu rulo haline getiriyorum. Hamuru rulo yaptıktan sonra bir ucunu içine doğru kıvırarak bu şekilde ortasından bastırıyorum. Ve hamuru düz tarafına tezgahın üzerine bırakıyorum ve geriye kalan hamurlara da aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. Eğer hamurunuz kalın olursa, yani bu şekilde rulo yaptıkça kalın olursa, eşit boylarda olmazsa bıçakla kesebilirsiniz. Ben de o şekilde yaptım. İlk hamurlarım kalın değildi. Diğerleri birazcık kalın olduğu için ve de ketelerimin, yani goğallarımın tamamının eşit boyutta olmasını istediğim için kesmeyi tercih ettim. Bu şekilde kestim ve yine içine doğru katlayıp tezgahın üzerine bırakıyorum. Diğerini rulo yaparken bu hamuru o hamurla birleştireceğim. Siz ne demek istediğimi zaten videodan anlıyorsunuz. Şöyle birleştirdim. Hiçbir fark etmiyor. Sadece boyutları eşit olsun diye bu şekilde yaptım. İsterseniz başta da kesebilirsiniz ama başta hamuru kestiğiniz zaman yine eşit olmuyor. O yüzden elinizle kontrollü yaparsanız çok daha güzel olur. Hamurlarımızı rulo haline getirip hazırladıktan sonra hangi tarafından ucunu içe doğru kıvırdıysak o tarafını elimizle güzelce genişletelim. Her defasında hamurla çalışmaya başlamadan önce mutlaka bu işlemi tekrardan yapalım. Çünkü hamurumuz mayalı olduğu için kabaracaktır. İçerisini güzel doldurmak için tekrar açmanız gerekli. İç harcıyla içerisini doldurduğunuzda mutlaka üzerinden de bastırın. Aksi takdirde piştikten sonra hamurunuzun içerisi boş görünebilir. Şimdi hamuru güzelce kapatıyorum ve üzerinden bastırıyorum. Dilerseniz üzerinden bastırmadan da o şekilde pişirebilirsiniz. Ama daha sonrasında içlik içerisinden dökülebiliyor. O yüzden ben bu şekilde bastırarak hazırlamayı daha çok seviyorum. Zaten tekrardan mayalanıp birazcık daha kabaracaktır. Şimdi hamurlardan bir tanesini daha aldım. Elimle genişlettim. İçerisine tatlı kaşığı ile doldurup parmağımla da bastırıyorum ki içi güzelce dolgun olsun. Bu arada az başta da söylediğim gibi isterseniz baharat ilavesi yapmayabilirsiniz. Biz Azerbaycanlılar bu şekilde hazırlıyoruz. Baharatları da çok seviyoruz aslında. Azerbaycanlı arkadaşlarımdan da yorum bekliyorum. Şöyle sona 2 hamurum kalmıştı. Onların içerisini doldurdum. Bir güzel kapattım ve üzerlerinden tekrar bastırıyorum. İç harcı ile hamur birbiriyle tamamen denk geldi bu arada. Ve bu tarif oldukça pratik bir tarif. Normalde bu tarifin orijinalinde hamurları tek tek açıyoruz ama bu şekilde herkes yapabilsin diye ben sizler için tarifi bir tık daha kolaylaştırdım. Şimdi başta 2 tane yumurta sarısını ayırmıştık. Üzerine
1 yemek kaşığı kadar süt ilavesi yapıp hamurlarımızın üzerine sürelim. Eğer çıtır olmasını isterseniz sütle değil yağla karıştırın. Ben yumuşak olmasını istediğim için sütle karıştırıp o şekilde sürdüm. Üzerlerine de birazcık kavrulmuş susam serpiştirdim. İsteğe bağlı serpiştirmeyi de bilirsiniz. Birazcık da haşhaş ekledim ve hazır olan hamurlarımızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üzeri kızarıncaya kadar pişmeye bırakıyorum. Yeteri kadar pişip soğuduktan sonra artık tatlı goğallarımız, bir nevi içli ketelerimiz hazırlanmıştır arkadaşlar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına beğeni bırakabilir, yorum yazabilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak ister sosyal medya hesaplarınızda isterseniz de WhatsApp hesabınız üzerinden tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Bu arada tarifi hamuru tamamen hazırladıktan sonra streçe sarıp tek tek buzdolabının buzluğunda yani difrizde de saklayabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp pişirebilirsiniz. Bu da sizler için kolaylık olur. Yani malum önümüz Ramazan. Pratik tarifler arıyorsanız tam da size göredir. Umarım bir sonraki video tariflerimde de görüşmek nasip olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.